Merhaba, ben Özgür Yılmaz. Bugün bu lensleri karşılaştıracağız. Fotoğrafçılıkla ilgilenenler bilirler. Belirli bir yerden sonra artık belirli amaçlara yönelik özel lensler toplamaya başlarsınız. En başta bir orta 1855 DX crop'lu makineler için ya da 2470 full frame makineler için bir lens alırsınız ama ondan sonra ya geniş ya da tele alanlara doğru devam edersiniz. Şimdi biraz tele taraflarda lens almak isteyenlerin genelde derdi yani güzel portre çekebilmek olur. Kaliteli portre çekebilmek olur. Kaliteli portre çekmenin tabii ki de tek etmeni lens değil. Fotoğrafçılıkta hiçbir zaman sadece lens ya da makine bir fotoğrafın kalitesini belirlemez. Orayı geçiyorum. O birazcık başka bir videonun konusu. Üzerine konuşmak istediğim lensler 85-1.4, 135 f2 ve 70-200 f2.8. Genelde portre çekmenin güzel olduğu ya da güzel portre çekebileceğiniz bir odak uzaklığı. Ve internette de birçok yerde aslında bunları ikili karşılaştırıldığını görürsünüz. Peki tamam. Bunların farkları ne? Yani bariz olan farkının dışında, yani odak uzaklıklarının farklı olması dışında bu üç lensin birbirinden farkı ne? Şimdi birinci lensimiz 85 mm 1.4 Samyang lens. Bu eski tipte kasa, sarı. Yeni tipler buradaki gibi kırmızı oluyorlar. Samyang lenslerin özelliği tamamen manuel fokus olması. Üzerinde her zaman bir diyafram halkası olur. Ve bence bu çok iyi bir özellik. Çünkü diyaframı kontrol edebilirsiniz. Özellikle eski tarz makinalarda Nikon FE gibi belki görünmüyor. Şuradaki makinelerde bu halka süper işe yarıyor. Yani bunu kullanamıyorsunuz zaten. Çok kompakt bir lens, 85 mm bir lens ve çok kaliteli bir lens. Çok garip, çok ucuz. Yani ben bunu aldığımda 1100 lira gibi bir para ödedim. O sırada Nikon'un 85 f1.4 lensinin fiyatı 4500 liraydı. Kalite olarak Nikon'un lensine çok yakın. Onunla aynı diyebilirim. Ama kağıt üzerinde baktığınızda MTF chartlarına falan bu birazcık geride kalıyor. Ama gerçekten birazcık geride kalıyor. Aradaki fiyat farkını düşünürseniz o dağlar gibi farka karşılık kalitede küçük bir fark var. Muhteşem bir lens. Bir ara 135 f2 almadan önce 70-200'üm varken bile en favori lensimdi bu. Minimum focus distance'ı, yani fokuslayabildiği, netleyebildiği en kısa mesafe Nikon'unkine göre biraz fazla. Bu da aslında bir negatif bir özellik çünkü konuya daha fazla yaklaşmanızı engelliyor. 1 metre civarında. Nikon'unki bildiğim kadarıyla 85 santim civarında. 80-85. Yani Nikon f1.4, 85 f1.4G tipi lensle konuya biraz daha yaklaşabiliyorsunuz. Ama zaten bayağı böyle yüzüne falan girmiş oluyorsunuz. Portre çekiyorsanız yani o kadar da close-up portre benim güzel bulduğum bir şey değil. Portreden benim kastım göğüs ya da biraz bel kadraj yapmak. İkinci lensimiz Samyang 135 f2 lens. Şu anki favori lensim bu. Muhteşem bir lens. Gerçekten kullanmaya bayılıyorum. Aldığım sonuçlara bayılıyorum. İnanılmaz bir lens. Yani Nikon'un 135 f2 lensi çok eski bir lens. Sanırım 80'lerin sonu ya da 90'ların başında yapılmış. Onunla karşılaştırırsanız çok daha yeni nesil bir lens bu. Optik kalitesi inanılmaz iyi. Şu anda Zeiss 135 f2 Nikon mounta takılabilen en keskin Zeiss 3085 1.4'ten bile keskin bir lens. Bu onunla aynı seviyede. Muhteşem bir lens. Bayılıyorum yani. Bunun ne kadar daha fazla söyleyebilirim bilmiyorum. Ve inanılmaz bir takım özellikleri var lensin. Manuel fokus olmasının dışında ki
İnanın manuel fokusa alışıyorsunuz. Birinci muhteşem özelliği minimum fokus mesafesi 80 santim. 135 mm bir lensin 80 santim minimum fokus distance'ı olduğunu düşünün. Yani neredeyse makro bölgesine gireceksiniz. Ve o da ilginç. Extension tüp takarak birebir civarı makro elde edebiliyorsunuz 135 mm bir lensten. Fokus halkası muhteşem yumuşak. Çok seviyorum. Bildiğim kadarıyla 77 mm olması lazım filtre boyutunun. Malzeme kalitesi çok iyi. Ağır bir lens. Yani plastik ve boş bir lens gibi hissetmiyorsunuz. Ağırlığı taşınmasını engelleyecek bir ağırlık değil. Kaliteli olduğunu gösteren bir ağırlık. Muhteşem. Üçüncü lensimiz de Nikon'un efsane 70-200 f2.8 VR ikinci modeli. Bu lens birçok sitede tank diye nitelendiriliyor. Yani acayip sağlam lens. Nikon'un özellikle bu serisi yani 70-200, 200, 400, 600, 800 lensleri, arada 300 f2.8 profesyonel lensler ve inanılmaz şartlarda çalışmak üzere yapılmışlar. Portre için benim en sevdiğim lens buydu ta ki 85 alıncaya kadar. Ondan sonra da 135'i alıncaya kadar. Çok daha tele 200 mm civarında çekerken sonuçta yüze ait özellikleri, burun, kulak gibi özellikleri sıkıştırıyorsunuz. 85'te bu sıkışma çok daha az. Bazı fotoğrafçılar ütülemek der yani. Pek de hoşlanmazlar belki bu özellikten. Genelde tele portrede tercih edilir. Çok keskin bir lens ama 135 f2 kadar değil. dxomark.com'a bakarsanız büyük ihtimal altta yazacağım bunu. Bu lens benim makinem yani D800E üzerinde hatırladığım kadarıyla 27 ya da 28 megapiksel çözünürlük elde ediyor. 28 megapiksellik makinenin üzerine mükemmel lens taksanız 36 ya da bunu taksanız aynı sonucu elde ediyorsunuz. Öyle düşünün. Ve bu lens DxOMark bunu daha incelemedi ama inceleyen diğer siteler işte Zeiss 135 f2 ile karşılaştıran siteler ve aynı bulan siteler var. Dolayısıyla DxOMark'ta Zeiss 135 f2'ye bakarsanız bu lens bütün sensörü piksellerini ayrı detayla doldurabiliyor. Neredeyse. Okey. Otofokus, tek otofokus lens bu üçü arasında. Ve muhteşem hızlı bir otofokusu vardır. Şimdi konu çok hareket ediyorsa, yani çocuk falan çekiyorsanız ya da futbol maçı çekiyorsanız, basketbol maçı falan, spor çekiyorsanız, hayvan çekiyorsanız bu lensten başka bir şey kullanamazsınız bu üç arasında. Manuel fokus, otofokus. Çok zor. VR'ı var. 200 mm'deyken VR inanılmaz ihtiyaç duyduğunuz bir şey. Ama bir eksik özelliği var 200 f2.8'in. 200 mm'deyken yakına fokuslarsanız bu lens 135 mm bir lens gibi davranıyor. Yani minimum fokus mesafesine geldiğinizde yaklaşık 130 santimlerden falan çekmeye başladığınızda bu lens 135 mm'nin gördüğü açıyı görüyor. Buna focus breathing deniyor ya da nefes alma deniyor. Yani fokus yaptıkça lens nefes alıyor. İleri ya da geri gidiyor. Kadrajı değişiyor. Bu birçok lenste olan bir özellik ama bu lenste biraz fazla var. Dolayısıyla 135 f2.8 gibi bir şey olacak bu lens. Testlerde göreceğiz. Ama sonsuza doğru fokusladıkça siz yaklaşık 10 metre, 15 metreden sonra bildiğim kadarıyla bu 200 milimetreye çok yakın bir lens oluyor. Portre için çok kullanılan bir lens. Evet, bunu da test ediyor olacağız. Bu lensin anlatmadığım bir özelliği var mı acaba? Yok. Lensin ağırlığından bahsetmedim. Lens ağırlıklarından. Bu lens yaklaşık 1,5 kilo. Ve makineye taktığınız zaman makineyi normal başka lens taktığınız gibi kullanamazsınız. Yani makineye
her zaman lensten de desteklemeniz lazım. Yani normal şartlarda da her zaman lensten desteklemeniz gerekiyor. Ama bu lensi taktığınızda itinayla bunu yapmanız lazım. Bazen fotoğraf çekerken başka lenslerde bütün ağırlığı sağ elinizde taşıyor olabiliyorsunuz. Ama bu lenste onu yaparsanız bayonete zarar vereceksiniz. Çünkü 1,5 kiloluk bir lens, ağır. Ve bu lensi bütün gün taşıyamazsınız. Taşıyabilirsiniz ama bu lenslere göre daha çok yorulacaksınız. Bu bildiğim kadarıyla 800-900 gram civarında. Belki biraz daha düşük olabilir. Bu lenste 400-500 gram civarında olması lazım. Tam kesin sayıları videonun altına yazıyor olacağım. Şu anda görüyor olmanız lazım. Evet, şimdi kendimize bir tane model bulup bu lensleri test edelim. Tekrar merhaba. Dediğim gibi bir model bulup bir takım fotoğraflar çekecektik. Dün o çekimi gerçekleştirdik. Sevgili eşim Gülşen yardımcı oldu bu konuda. Modelliğimi yaptı. Yalnız fotoğraf seansını video kaydetme şansım olmadı. İkinci bir kameram olmadığı için. Zaten hızlı bir seanstı. Yaklaşık 15-20 dakika sürdü. Şimdi gelin beraber sonuçları inceleyelim. Bahsettiğim gibi 3 kadraj yaptım. Birinci kadraj işte göğüs kadraj. En soldaki 70-200, ortadaki 135 f2, sağdaki de 85-1.4. Kadrajda ufak değişiklikler var ve 70-200'ü çektiğim saatle 135 f2 ve 85-1.4'ü çektiğim saat arasında yaklaşık 15 dakika var. Işık birazcık değişmiş. İşte Gülşen'in yüzüne o kadar ışık gelmiyor ön taraftan. Gözlerini bu kadar kısmak zorunda kalmamış. Şimdi birinci göstermek istediğim şey fotoğrafların background'un özellikle birbirine ne kadar benzediği. Yani gerçekten krem gibi bir background görüyorsunuz. Dolayısıyla her üç lenste background'u flulaştırmak konusunda muhteşem bir iş çıkartıyorlar. Burada background'u 85 mm daha çok görüyor. Bakın arkadaki binalar arasında boşluklar var. 3 tane. Burada o boşluklardan sadece bir tanesi girmiş 200 mm'de. Bir numaralı lens seçim kararlarından biri budur zaten. Background ile foreground, yani arka planla ön plan arasındaki ilişkiyi nasıl istiyorsunuz? Arka planı daha az katmak istiyorsanız işin içine daha tele obje çekersiniz, objektifle çekersiniz. Arka planı daha çok dahil etmek istiyorsanız da daha geniş açı bir objektifle çekersiniz. Şimdi bir farkı daha göstereyim. 200 mm'de Gülşen'in yüzü gerçekten de çok düzleşmiş durumda. Bu aslında sevdiğimiz bir özellik, olmasını istediğimiz bir özellik. 85'te ise daha yuvarlak bir yüzle karşılaşıyoruz. Yani yüzün hacmini daha çok hissediyoruz. İkinci göstermek istediğim şey 135. Bu arada oldukça ortada duruyor bu. Yani gerçekten 135 ortada durduğunu açı olarak hissedebiliyorsunuz. Şimdi biraz detaylara bakalım. Bütün fotoğraflarda Gülşen'in sağ gözüne fokus yaptım. Şimdi isterseniz şöyle bir %100 bakalım. Bakın bu 200 mm f2.8'de gördüğünüz gibi oldukça keskin bir lens. Hatta %200 bakabiliriz. Her bir kıl tanesini burada görebiliyorsunuz. Gülşen'in çok hoşuna gidecek bu yüzündeki girinti çıkıntılara bakıyor olmanız. Şuradaki saç tellerine bakarsanız görüyorsunuz tane tane ortaya çıkmış. Evet, bu 200 mm f2.8'de. Şimdi 135'e bakalım. Güzel bir fark göreceksiniz. 135 muhteşem keskin. Bakın bir önce elde edemediğimiz bir kontrast var kirpiklerde özellikle. Şimdi yan yana bakalım bunlara. Buna da işte 200 bakalım ya da %100 yeterli aslında. %200 bakmanın manası yok. Evet, görebiliyor musunuz fark? İşte bu 135 f2'yi neden bu kadar çok sevdiğini görsel olarak anladım. İnanılmaz bir kontrast var, inanılmaz bir çözünürlük var. İkisinde de Gülşen'in gözüne fokusluyorum. Üstelik otofokus bir lens. Çok çok iyi bir lens. Bakmayın, yani burada 135 çok daha yüksek çözünürlüklü bir lens olduğu için sanki kötü bir lensmiş gibi geliyor şimdi.
Ama zaten muhteşem keskin bir lens. Ama 135 çok daha ayrı bir seviye. Hemen şeye bakalım. 85 ile mesela 200 mm'ye bakalım. 200 mm yine solda, 85 mm sağda. Gördüğünüz gibi 85 de gayet çözünürlüğü iyi. Ama bir fringing problemi var. Yani renk autofocus olan yerler, fokus dışı olan yerler yeşile ve mora kayıyor. Bu 85 mm lenslerin, böyle 1.4 lenslerin çok karakteristik bir özelliği. Sadece Zeiss 30-85 1.4'te bu tarz bozulmalar yok. Ama bu bozulmayı Lightroom'da çok kolay bir şekilde halledebiliyorsunuz. Onu da göstereceğim belki birazdan. Burada 200 mm'nin 85 mm'den çok daha keskin olduğunu görebiliyoruz. Bir tane daha farktan bahsedeceğim. Bakın burun fokus gözde ve burun fokusta değil, net değil. Çünkü 85'in 1.4 diyaframından dolayı alan derinliği çok düşük. 200 mm f2.8 ve 200 mm olduğu için alan derinliği çok daha yüksek. Çok daha büyük bir yüzün büyük bir kısmı, işte neredeyse kulaklara kadar fokusta kalıyor. Buradaysa alan derinliğiniz çok dar. Burunun ucu bile net değil. İşte böyle bir fark var aslında bu iki lens arasında. Background'da baktığınızda aynı bulanıklığı görüyorsunuz. 85 mm'yi çok seviyor olmamın nedeni de buydu aslında. 1,5 kiloluk bir lens taşımama gerek kalmadan aynı background fluoluğunu, aynı keskinliği, aynı sıkıştırma değil ama çok güzel bir portre sonucunu elde edebileceğim bir lens olduğu için bayağı mutlu olmuştum. Ve dediğim gibi şimdi karşılaştırırsak 135 ile 85'i, 135 solda, 85 sağda. Bahsettiğim 135'e neden aşık olduğumu, muhteşem bir lens olduğunu düşündüğümü de buradan görebiliyorsun. Bunlar diyaframın en açık. 135 f2'de, 85'te 1.4. 85'i 2.0'a ya da 2.8'e getirdiğinizde biraz daha buna yaklaşıyor. 135'te f4'e getirdiğinizde bunun da ötesinde artık bir netliğe kavuşuyorsunuz. Background fluoluğunuz tabii azalıyor. Ona ihtiyacınız varsa. O yüzden f2'de çekmeyi tercih edebiliyorsunuz. Neyse, en açık diyaframında bile 135 çok daha keskin. Şimdi gelin şeye bakalım. Diğer ölçüye. Evet. 70-200, 135 ve 85 bunları karşılaştıralım. Yine gördüğünüz gibi kadrajlar hemen hemen birbiriyle aynı. En sağda 85 var, ortada 135 ve en solda 200 mm. İşte belki burada şuna dikkat çekmek iyi olabilir. 135 ve 200 mm bu mesafede hemen hemen aynı kadrajı görüyorlar. Yani hakikaten de 200 mm, 200 mm gibi davranmıyor. Ama diyaframın açıklığı biraz daha büyük. Yani 200/2.8 bu lensin diyaframının fiziksel boyutu 71 mm gibi bir şeye denk geliyor. 135 f2'de 67,5 mm. Bu ikisinin arasındaki farkı işte burada görebiliyorsunuz aslında. Yine de üçünün de bokeh'i muhteşem. Yani background, arka planın fluoluğu muhteşem. Çözünürlüklere bakacak olursak artık bu mesafeden belirgin bir çözünürlük farkı kalmıyor. Evet, yine de 70-200 biraz benim de hatam olabilir. Fokus biraz geride kalmış olabilir. Bu kadar flu olamaz. Ama görüyorsunuz yine 135 f2 kesin konusunu yardırıyor. Ve bu manuel fokus bir lens. Belki ileride bir videoda bu tarz lenslerle nasıl fokus yapıldığını anlatabilirim. Bir tekniği var çünkü. Yine 85 ile 200 mm'yi karşılaştıralım. Yerden değiştirelim. 200 solda, 85 sağda. Evet, hemen hemen aynı sonuç. Alan derinliğimiz biraz daha genişledi çünkü geriye doğru kaydık. Yine 85 1.4'teyiz ve çözünürlükler arası fark çok daha az ama 85'in daha bulanık olduğunu görebiliyorsunuz. Bu f2'ye ya da f2.8'e getirdiğinizde acayip şekilde düzeliyor. Yine o fringing problemi var. Fokusun olduğu noktayı saçlardan görebiliyorsunuz. Bakın burası mor, burası yeşil. Arada bölgede öyle bir şey yok. İşte fokus orada. O düzen. Dediğim gibi 200 mm'nin alan derinliği çok daha geniş ve kulağa kadar neredeyse net alabiliyoruz.
Şimdi 85 ve 135'e bakalım. Solda 135, sağda 85. İnanılmaz çözünürlükteki 135 var. Bu fark, yani bu iki fotoğrafta fark çok daha fazla anlaşılıyor. Okey, tek dert çözünürlük değil tabii ki de. Benim burada göstermek istediğim şey lensleri kullanarak çektiğiniz portrelerde birincisi alan derinliğiniz ne olacak? İkincisi background nasıl görünecek? Yani 3 lenste background'u flulaştırma konusunda, bokeh konusunda muhteşem bir iş başarıyorlar. 200 mm flat veya düz bir yüz görüyoruz artık. 85'te daha yuvarlak. 135 her ikisinin arasında bence çok güzel bir noktada. Ardından alan derinliğimiz nasıl olacak? Mesela bakın çok daha yakın çektiğimizde burunun ucu defokus oluyor. Net dışına çıkıyor. 200 mm'de öyle bir dert yok. Daha geniş bel kadraj çektiğimizde ise lensler çok daha birbirine yakın sonuç üretiyorlar. Background flu'luğu yine hemen hemen aynı. 200 mm'de kadraj farklılığını görebiliyorsunuz. Belki başka bir test sahnesi daha koymak daha iyi olabilirdi. Arkada koca binalar vardı çünkü burada. Evet, sonuçlar böyle. Çok ilginç. Hepsi de muhteşem lensler. Kompakt ve küçük olması nedeniyle 85-1.4 ayrı bir yeri var. Otofokus olduğu için 70-200 ayrı bir yeri var. Ve çözünürlüğü çok iyi olduğu için 135 f2'nin ayrı bir yeri var. Duruma göre hangi lense ihtiyaç duyduğunuza kendiniz karar vereceksiniz. Dediğim gibi daha önce 70-200'ün otofokusu belirgin bir tercih sebebi. VR olması yine belirgin bir tercih sebebi. Bizim örnek fotoğraflarımızda hava çok aydınlık olduğu için pek sıkıntı yaşamadık. Ama 135'te bile VR şeyini hissediyorsunuz, yokluğunu hissedebiliyorsunuz. Bu videoda portre için kullanılan meşhur 85-1.4, 135 f2 ve 70-200 f2.8'in özellikle portre fotoğrafı çekerken nasıl davrandığını, birbirlerinden farklarının ne olduğunu, neden bir lensi diğerine tercih ettiğimizi anlatmaya çalıştım. Videomu beğendiyseniz lütfen likelayın, kanalıma üye olun ve videoyu paylaşın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.